Kırılma noktasında kendini yeniden yazmak isteyenler için bugün misafirim sevgili Barış Ege. Barış hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ta Ankaralardan geldin. Evet. İstanbul'dayız. Evet. Yok. Dinleyicilerimiz için ben Aynen. seni misafir edebilmiş olmaktan çok mutluyum. Sevgili Barış'ı kısaca iznin olursa ben tanıtayım ama Ne seni demek? senden Barış'tan dinlemek istiyoruz. Çünkü Barış Ege'nin geçmişi bence bunu hak ediyor. Sevgili Barış İktisat Fakültesi mezunu, evli, iki çocuk çocuğum var. babası. Kocaman olmuşlar maşallah. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almış. Tank komutanlığı yapıp bir de pentatlon yarışmalarında yer almış. Kurumsal hayatta pek çok tecrübesi, birikimi var. Ve işte programımıza uygun o bir kırılma anını, o karar anını yakaladığında demiş ki ben yolumu değiştiriyorum. Evet, başarılı işler yapıyorum. Belki mutluyum ama kendi özgürlüğümü yaşamıyorum dediği bir gün gemileri yakmış ve bambaşka bir yolculuğa. İyi ki de yapmışsın. Barış bugün NLP eğitimleri veriyor. Barış bugün bilinçaltı çalışmaları yapıyor. Barış bugün koçlukla pek çok kişinin hayatına dokunuyor ve peşinden koşma, üzerine çek. Ne kadar güzel değil mi? İsimli kitabında yazarı. Barış hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Teşekkürler. Zaten söyledin her şeyi ama 47 yaşındayım. 19 ve 14 yaşlarında 2 tane oğlum var. Maşallah. Çok teşekkürler. Memur bir babayla ev hanımı bir annenin 4 çocuğundan biriyim. Söylediğin gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştım 6 yıl. Aslında askerliği ve disiplini seviyordum ama özgürlük arayışım vardı. Kendi işimi kuracağım diyordum. Kurdum da 2 kez. İkisinde de iflas ettim. Çok pahalı tecrübeler satın aldım. Yani son iflas ettiğimde 2012 yılında $1 milyon yakın borcum vardı. Çok zor zamanlardı. O arada kendimi bulma noktasında bazı arayışlarım oldu. Hani Virginia Woolf, işte Cemil Meriç ve daha birçok insan böyle o depresif dönemlerde kendini bulmuş. İşte Şems gidince Mevlana içinden o devi çıkarmış. Belki de birçok insanın o zorlukları mı yaşaması lazım ya da kendi kendiyle mi kalması lazım bilmiyorum. Benim de o ağır depresyon dönemlerimde böyle bir arkadaşım sayesinde bir farkındalık anım oldu. Tekrardan başlamaya karar verdim hayata ve birkaç girişimim oldu. Biraz maddi olarak toparladıktan sonra kurumsal hayatta çalıştım. Ve 2017 yılının sonlarına doğru karşıma çıkan bir ticari fırsat artı profesyonel kişisel gelişim yolculuğuyla alakalı bir fırsat. Her ikisi de tam böyle aradığım zamanda karşıma çıktı. Mevlana diyordu ki aradığın seni arayandır. Yani içimdeki o arayış hakikaten herhalde yoğunlaşmış ki her ikisine de tuttum bırakmadım. Demiş ya sen yola çık yol sana Yol sana görünür. Aynen abi. Yani kurumsal hayatta senin de söylediğin gibi aslında birçok insan için cazip olabilecek bir işim vardı. Düzgün de insanlardı. Ama ben daha özgür olmak istiyordum. Bir yılbaşı gecesi bütün aile beraberken ben istifa ettim dediğimde odada böyle bir hayli soğuk rüzgarlar esmişti. Zor zamanlardı ama şu an mutluyum, çok mutluyum. Yazmaktan, paylaşmaktan, bildiklerimi ve faydalı olduğuna inandığım şeyleri insanlara ulaştırmaktan mutluyum. Müthiş, müthiş. Barış bugün dinleyicilerimizle ne paylaşacağız? Duyguları yönetmek üzerine konuşacağız demiştik. Evet, evet. Şimdi duygu dediğin nedir? Nasıl oluşur? Nedir bu kavram? Güzel soru abi. Aslında bugün işte mutluluk, öfke, heyecan, kaygı bunların hepsi bir bakıma beynimizdeki kimyasalların dans etmesi gibi bir şey aslında. Bugün Joe Dispenza bu konularda zirve isimlerden hakikaten güzel bir sözü var. Zihinde başlar ama bedeninde hissedersin diyor duygular için. Amacım teknik konulara girmek değil ama anlaşılsın diye söyleyeceğim arka planda neler oluyor diye. Ya çünkü bu duygu hani seni yönlendiren, seni şekillendiren dediğin tam olarak kavram olarak koymamız lazım ortaya. Kesinlikle abi. Malum beynimizde yüzlerce milyar nöron var. Bu nöronların her biri bilgiler taşıyor. Herhangi bir olayla ilgili.
İşte biz bir konuya odaklandığımızda bu bir insan olabilir, bizi motive eden ya da bizi korkutabilecek herhangi bir şey olabilir, bizi heyecanlandıran bir şey olabilir. Aynı sanki böyle led ışıkları yanar ya böyle sırayla bir anda. Beynimizde aslında böyle bir süreç oluyor. O konuyla ilgili bilgi taşıyan tüm nöronlar ışıldıyor adeta. Zaten elektriksel sinyaller yayarlar. İşte o elektriksel sinyaller yayarken bir nöronun akson ucuyla diğer nöronun dendrit ucu arasında reseptörler adeta böyle bir sihirli iksir salgılarlar. Ona da nörotransmitter diyoruz. Hmm. Bu bazen kortizol oluyor ve strese giriyoruz. Bazen adrenalin oluyor, heyecanlanıyoruz ya da korkuyoruz. Bazen serotonin oluyor, mutlu oluyoruz. Bazen dopamin oluyor, motive oluyoruz. Aslında arka planda yaşanan şey bu ve o gerçekten salınmaya başlanınca bütün bedenimizi etkisi altına alıyor. Bizim eylemlerimiz ya da eylemsizliğimiz hep bununla Yani alakalı diyebilirim. duygular dediğimiz aslında vücutta oluşan bir takım kimyasallar, Kesinlikle. salgılardan oluşuyor. Kesinlikle. Yani dopamin yeterince salgılanmazsa hiçbir şey için harekete geçmeyiz örneğin. Hatta depresyon dönemlerinde çoğunlukla dopaminin neredeyse hiç salgılanmadığından Kolumu kaldıracak bahsedebiliriz. halim yok. Veya hiç istemiyorum, hiçbir şeye istek duymuyorum gibi. Ya da kortizol de aslında gereklidir. O dengede bir stres olmazsa ben Ankara'dan buraya gelmezdim muhtemelen. Ya boş ver der geçerdim. Ama o stres de lazım. Aslında bizi disipline eder. Fakat işte fazla salgılandığında o zaman ne oluyor? Bizi etkisi altına alıyor. Her ne olursa olsun ister adrenalin, ister nöropinefrin, ister işte oksitosin hangisi olursa olsun. Peki şimdi bu böyle çok kimyasal bir olaymış gibi geliyor ve hani Hı. bazen yönetemiyorum dediğimiz anlar var ya da böyle söylevler var. Evet. Şimdi duygular mı bizi yönetir Hı. yoksa duygularımızı biz yönetebilir miyiz? Harika bir soru abi. Kesinlikle duygularımızı yönetebiliriz. Ama birçok insan bunu başaramıyor diyebilirim. Çünkü o duyguları gerçek zannedebiliyoruz. Hani az önce nöronlar üzerinden bir anlattım ya. Burada çok önemli bir şey var. Hatta bir sır desem yeridir. Örneğin ben seni görüyorum abi. Aylardır görüşmemişiz. Ne yapıyoruz? Tabii ki sarılıyoruz. Aa Barış'ım, aa Murat abi filan. Orada seviniyoruz ve saniyeler içerisinde her ikimizde de serotonin, dopamin, güzel hormonlar salgılanıyor. Ama burada çok önemli bir şey var. Bunu yapan hücrelerin gerçekte olup olmadığından haberi yok. Yani ben gerçekten sevdiğim bir dostumu gördüm mü? Bunu bilmiyor. Örneğin hiç sebep yokken gülümsemeye başladığımızda ki ben her gün attığım sesli mesajlarda WhatsApp gruplarına falan bu mesajı veririm sıkılmadan. Şu anda benimle beraber gülümseyin, yüzünüzde bir gülümseme olsun, 10-15 saniye tutun derim. Ve çok kısa bir süre içerisinde yüzümüzdeki o kaslar beynimize bir mesaj gönderir. Mutluyum, hayatımdan memnunum, enerjim yüksek gibi ve saniyeler içerisinde o nöronlar o salınımı yapar. Yani kısacası demek istediğim biz bedenimizi kullanarak ya da düşüncelerimizi kullanarak dilersek duygularımızı yönetebiliriz. Ama onların esiri olmamız da mümkündür. Burada tabii hayat amacımız, hayatı ne için yaşadığımız çok önemli. Kazananlar biraz buradan bakıyorlar. İşte Michael Jordan mesela çok ağır bir hastalıktan geçmesine rağmen çok önemli bir maça çıkıyor. Ölümcül bir gribal enfeksiyon geçirirken önemli bir maça çıkıyor ve 38 sayı atıyor. Çünkü kendini her daim motive edebilen, yapması gerekeni tam da zamanında yapabilen bir adam. İşte yine benim ilham kaynaklarımdan rahmetli Naim Süleymanoğlu Seul Olimpiyatlarında o zirve rekorları kırmadan hemen önce çok ağır bir dizanteri geçiriyor. Evet, Yani doktorlar geçtim olimpiyatı yataktan çıkamazsın diyorlar ama çok büyük bir nedeni var. Duygularını yönetebildiği, Bulgaristan'da işte insanlar dillerini kullanamıyor, ibadet edemiyor, isimlerini kullanamıyor ve o onları kurtarmak için bütün mikrofonlar bana uzatılsın diyerekten böyle inanılmaz rekorlar kırıyor. Yani antrenörü gelip rakibin kaldıramadı diyor, dönüyor konu Koparov'dan çok daha büyük diyor. Onun ne kaldırdığı benim için önemli değil. Böyle zirve bir motivasyon. Evet. Naim yaptıysa bunu kolay değildir ama herkes yapabilir mi? Evet. Allah hepimize bu gücü vermiş fakat biraz da tabii burada nedenler, ne için yaşadığımız bir amaç uğruna
yaşayıp yaşamadığımız önemli. O nedeni çok kuvvetli. Yani neden yapacaksın? Ama Evet. fiziksel olarak düşük olduğumuz bir dönemden aslında kendimizi yükseltmek mümkün. Bunu anlıyorum. Hani mış Kesinlikle. gibi davranmak aslında burada pozitif bir harekete giriyor. Kesinlikle abi, süpersin. Yani NLP eğitimlerinde de sıklıkla anlattığımız bir şey vardır. Zihin ve beden aynı sibernetik sistemin parçalarıdır. Yani bazen zihinden başlar, bazen bedenden başlatabiliriz. Geçenlerde böyle bir eğitimimde basit bir egzersiz yaptık katılımcılarla. Dedim ki lütfen her biriniz ellerinizi başınızı ellerinizin arasına alın, dirseklerinizi masaya koyun ve omuzlarınızı da düşürün. Sadece bir 15-20 saniye onlara öyle kalmalarını söyledim ve duyguları değişenler el kaldırsın dedim. Maksimum 20-25 saniyede el kaldırdı insanlar. Yani negatif Çökmeye anlamda, başlıyor. evet. Çünkü bedenimizden zihnimize bir mesaj gitti. Kötüyüm, karamsarım ve benzeri gibi. Ama aynı hemen ardından da dedim ki lütfen ayağa alabilir miyim sizi? Her biriniz Wonder Woman, Superman nasıl ifade ediyorsanız böyle güçlü bir duruşla durun. Eller belde. Karşıya bakın, bana doğru bakın ve böyle biraz gözlerinizi kamaştırın. Yine 10-15 saniye sonra duyguları değişenler el kaldırsın dedim. Herkes el kaldırdı. Yani sadece bedenimizdeki basit ifadelerle, hani o gülümsemek gibi ya da yürürken bir tık daha hızlı yürüyüp tam karşıya bakmak gibi, anında bedenimiz zihnimize bir mesaj gönderiyor. Özgüvenliyim, ne yaptığımı biliyorum, nereye gittiğimi biliyorum gibi ve bu da hakikaten anında değiştiriyor. Bu bir tane TEDx konuşması seyretmiştim. V-Power Position diye bir şey var. Evet. Kollarını böyle aç diyor. Yani Evet. büyük bir toplantıdan ya da bir seminerden önce git Evet. diyor tuvalette. Hı hı. Aç kollarını Evet. yukarıya doğru olabildiğince. Zaten Evet. gol atan bir futbolcunun ya da teniste Evet. bir sayı alan birinin ya da işte ne bileyim bir orkestranın son şeyinde Hı hı. şu çıkıyor doğal olarak, o Kesinlikle. V harfi Kazandım. şeklinde, evet, Benim. o Evet. Victory'nin doğal şeyi, Hı. onu tavsiye ediyordu. Hani dinleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Büyük bir etkinlik, kendi özgüveninizle çıkmanız gereken bir şey varsa deneyin, ben deniyorum. 20-25 saniye açın karşıya, bakın aynaya, kendinize güvenle. Bu zafer hareketini yaparak gerçekten dönüşüm. Onun için Kesinlikle. hani dediğine ek olsun diye benim Bence de süper bir seyrettiğim katkı. şeylerden biriydi bu. Süper bir katkı. Peki duygular, bu karışık kimyasallar Hı hı. enteresan. Beyinde mi doğuyor, Hı. var oluyorlar, bilinç altında mı varlar? Hı. Nedir bunları tetikleyen, oluştuğu yer? Aslında beyinde doğuyor abi. Ama bilinçaltı ya da şöyle başlayayım mı? Beyinde doğuyor ama beynimizin bölümleri var. İşte neokorteks var, prefrontal korteks var, işte limbik beyin var, beyin sapı var. Bir sürü fiziksel bölümü de var. Yahut da amigdala, hipokampüs gibi. Bilinçaltı dediğimizde aslında beynimizin hareket halindeki durumuna ne diyoruz? Zihin diyoruz. Onun bölümlerinden biri. Hı hı. Yani biraz daha soyut diyebiliriz. Ve bilinçaltında ne var? Bütün alışkanlıklarımız, kendimizi tanımlama şeklimiz, karakterimiz hepsi orada. Beyinde fiziksel olarak başlasa da bilinçaltındaki kayıtlarla. Yani yine az önceki örnekle mesela pekişsin. Birini düşünüyorum diyelim. Şu veya bu sebeple. Eğer o kişi benim kayıtlarımda kötü biri ise, işte beni üzen biri ise, benim için negatif biri ise, çok kısa süre sonra oraya odaklı kalıyorsam bir 8-10 saniye ve üstü, o zaman ne oluyor? Hemen negatif bir nörotransmitter salgılanıyor. Yani hem beyin hem bilinçaltıyla demek mümkün. Yani mesela Barış'la buluşacağım. Hı hı. Adam Ankara'dan geliyor. Evet. Barış sevdiğim bir arkadaşım, Evet. kardeşimse Evet. o benim bununla buluşma heyecanıyla birlikte mutlu eden bir Kesinlikle. durum çıkarıyor. Muhtemelen oksitotin, Ama serotonin. Barış'la tartıştığım, anlaşamadığım ya da gerildiğim bir nokta, zorunlu bir şekilde buluşacaksam o beni ister istemez gelip gardımı hazırladığım, negatife doğru iten bir şey diyorsun yani. Bol bol kortizol salgılanır abi. Bayağı bir gergin olursun. Nöropinefrin vesaire, adrenalin olabilir. Ya da eksik gama salınımı olabilir. Korku, öfke, bunlar nörokimyasal dediğin etkilerin sonucunda mı oluşuyor? Kesinlikle. Yine arka planda yaşanan şu. Niye strese gireriz ya da niye korkarız bir şeyden? Zihnimiz öncelikle bizi korumak için
hayatta tutmak için bize verilmiş bir nimet bir bakıma, bir sistem. Yani hiçbirimizin zihninin orada olma amacı başarılı kılmak, hayat standartlarımızı yüksek hale getirmek değil. Ana Korumak. amacı, asıl amacı tabii. Ya o varken başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceği şey bizi korumak. Şimdi dolayısıyla burada yine bir kayıt varsa önceden ya da direkt olarak bir kayıt yoksa ama benzetebiliyorsa. Mesela kişi daha önce uçağa binmiş, bir türbülansa falan denk gelmiş. Orada kötü bir an olarak kalmış. Çok korkmuş çünkü yüksek seviyede ve daha önce hiç helikopter görmemiş olsa bile bu kişi bir süre sonra bir helikopterin havalandığını gördüğünde yine benzer duyguları yaşaması muhtemeldir. Çünkü o duygular nasıl oluşuyor? Hep eski kayıtlara göre ya da yaşanmış olayların son ürünü şeklinde. Dolayısıyla ben herhangi bir eşyayı gördüğümde, bir insanı gördüğümde, bir olayı gördüğümde birebir yaşanmış bir anı ya da ona benzetebilecek bir şey varsa çünkü zihin saniyeler hatta milisaniyeler içinde sorguluyor. Bu gördüğümün bendeki karşılığı ne? Ne? Bendeki daha önce yaşanmış kaydı ne? Geçmiş kayıtlarına bakıyor. Yani. Evet, hem de çok hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Ve bunu yaptığı anda da buna uygun bir koruma mekanizması geliştiriyor. İşte biz burada tabii ona bu kaydın yanlış olduğunu ya da artık beni etkilemiyor gibi mesajlar verebiliriz. Şunu da bilmemiz lazım. Biz gözlerimizle görmüyoruz, kulaklarımızla duymuyoruz, burnumuzla koku almıyoruz ya da dokunduğumuz yerde derimizle hissetmiyoruz. Bunların tamamıyla çok hızlı mesajlar gönderiyoruz beynimize ve o mesajları sentezleyip bir sonuç çıkarıyor beynimiz. Yani gözlerimiz sadece sinyali gönderiyor, kulaklarımız da sadece seslerden oluşan sinyaller. Biri görüntü, biri ses, biri koku. Ve beynimiz hemen orada bir sentezleyip diyor ki bu korkulacak bir şey, bu iyi bir şey, bu işte cesaret gerektiren bir şey, bu uzak durmamız gereken bir şey gibi. Ama o kayıtları düzeltmek her zaman mümkün. Yani basitçe şöyle söyleyeyim, bir flash diskim var, bilgisayara takacağım, dosya tertemiz ama bilgisayarda bir şekilde o dosya virüslü diye kayıtlı. O dosyayla ilgili farklı bir kayıt var. Taktığım anda ne yapacak bilgisayar? Uyaracak bizi. Değil mi? Yani aman bunu yükleme zarar verebilir diye. Aslında arka planda yaşanan olayların birçoğu bundan kaynaklı. Biz o kayıtları düzeltmemiz mümkün. Düzeltirsek çok daha böyle mutlu, huzurlu ya da coşkulu bir hayata sahip olabiliriz. Yani zihin bizi korumak için elinden geleni yapıyor ve Evet. minimum harekette minimum yeni tecrübeyi elde etmek için bizi tutmaya çalışıyor. Aynen. Aslında bizi koruyor. Evet. Yani kızmak değil, sevmemiz lazım. O bizi çünkü sahiplenmiş. Tabii ki. Ama bunun da farkında olmak lazım. Zihne de bağlı olursak bu sefer de dünyanın tadını çıkaramayacağız. Kendimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Belki de girişimcinin önündeki en büyük bariyer bu dostlar. Hani zihinle yapmak istediğiniz, gelmek istediğiniz bir üst versiyona çıkmak istediğinizi kendiniz bilip ona göre hareket etmek. Bu sorum da tam bununla alakalı gelecek. Şimdi bazı insanlar korkular. Bu hani tam dedin ya hani korkular çünkü bir kayıt çıkıyor çat virüs. Evet. Korkularıyla başa çıkabiliyor. Kimileri de takıldığı yerde kalıyor. Nedir bunlar? Yani yapabilenle yapamayan arasındaki temel fark ne? Abi çok güzel bir soru oldu hakikaten. Çok güzel bir söz var. Önce onunla başlayayım istersen. Söyleyeni hatırlayamadım ama aradığın hazine girmekten korktuğun mağaradadır. Ha, süper. Çok güzel bir söz gerçekten. Her birimiz için hakikaten öyle. Ve sürekli de değişir bu. Yani mesela bugün 22 Nisan 2025 için Barış'ın korktuğu şeyler varsa Barış bunu aşsa bile bir sonraki aşamada sen dedin ya kendini gerçekleştirmek. Oraya doğru giderken o tekamül yolculuğu içinde yeni korkularım da ortaya çıkabilir. Yeni versiyonuma göre farklı bir korku. Ve dolayısıyla bu bizim hep tam da aşmamız gereken kendi yeni versiyonumuza ya da hani programda girerken konuştuk ya kendini yeniden yazmak, yeni bir karakter, kimlik tanımlamak. Dolayısıyla hep karşılaşabileceğimiz şeyler. Çünkü korku neden oluşuyor? Az önce konuştuğumuz gibi bizi korumak istiyor. Bir anne gibi, bir baba gibi aman oğlum montunu giy, aman oğlum oraya gitme, aman kızım şunu yapma. Halbuki bu kadar sıkılmasak yeni fırsatları görebileceğiz, kendimizi deneyebileceğiz. Hiçbir şeyi denemeden öğrenmedik. Korku şöyle yapıyor öncelikle. Hani her birimiz yaşadık bunu. Küçükken bisiklet sürmeyi öğreniyorduk. Muhtemelen babamız, bazen annem ama genelde babalar arkadan tutuyor dengemizi sağlamak için. Ne diyordu bize? Hayatın sırrı var bence burada.
karşıya bak, pedal çevir. Evet. Yani bunun üzerine saatlerce konuşulabilir bence. Karşıya bak, pedal çevir. Ama biz bir süre sonra babamızın tutmadığını bilmeden ilerliyoruz, yapabiliyoruz. Fakat bir an bir bakıyoruz babamız yok, çat. O saniyede düşüyorduk. İşte korku, yapamama duygusu bizi bu kadar etkiliyor. Bir daha ekleyeyim mi oraya? Lütfen. Karşıya bak, pedal çevir. Düşeceğin yana doğru direksiyonu çevir. Süper bir şey abi gerçekten. Yani konu bu arkadaşlar. Nereye düşeceksen direksiyonu çevirirsen oradan tekrar ayağa kalkıp dengeyi bulabiliyorsun. Müthiş. Kesinlikle. Bence birbirini güzel eşleştirdi. Bence harika bir katkı oldu abi. Gerçekten çok güzel oldu. Ve ben buna çok inanırım. Hatta bazen anlatırken duygulanırım. Yani o karşıya bak, pedal çevir. Her birimizin içinde halen bir çocuk var. Bir şeylerden korkabiliyor. Ama bir taraftan da ya hadi artık diyor. Hadi artık ya şu eski heyecanımıza dönelim diyor. 10 yaşındaki, 12 yaşındaki, 13 yaşındaki, yani korkarak yaşanmaz. Biraz daha diyor. İşte oralarda o, hani birileri dedin ya korkularıyla baş ediyor, birileri niye edemiyor? Şimdi bir terazi düşünelim. Terazinin bir tarafında bir sürü korku olabilir. Rezil olma korkusu, rencide olma korkusu, başaramama korkusu, hatta bazı insanlar için başarı korkusu. Başardığımda ne yapacağım Evet. gibi birçok şey sayabiliriz. Ya da yargılanma, kınanma korkusu. Bütün kazananlar kınanmak pahasına bir şeyler yaparlar. Şimdi bunları koyduk terazinin bir kefesine, acayip ağırlaştı. Ama buraya güçlü bir neden koyduğumuz anda dengeler değişecek. Yani neden yapmalısın? Neden başarmalısın? Ya sen de herkes gibi git gel işine, akşam eve gel, göbeğini kaşıya kaşıya televizyon izle. Ne işin var maceraya atılacaksın? Evet. Ama işte orada bir sebep koyabildiğinde bütün kazananların ortak özelliklerinden biri. Şunun için başaracağım. Buna değer gibi. İşte o zaman tabii ki iş değişiyor. Bir de tabii şu var. Beynimize bu korkunun gerçek olmadığını anlatabiliriz. Yani beynimiz belki onunla ilgili en önemli bilgilerden biri, hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Çok net. Bilimsel bir şey bu. Biz çok daha iyi bir geleceği bol bol imajine ederek aslında orada korkacak bir şey olmadığını beynimize gösterebiliriz. Korkuyu ben hep karanlığa benzetiyorum. Nasıl ki karanlık başka bir şeyin yokluğuna bağlıdır varlığı. Hani ışık yoksa karanlık vardır. Işığı açtığın anda, isterse bir yıldır karanlık olsun burası, ışığı açtığın anda aydınlıktır. Yani o halde korkunun yerine bizi heyecanlandıracak bir şey, sevdiğimiz bir şey, düşündüğümüzde gözlerimizi kamaştıracak bir şey, uğruna mücadele etmeye değer bir şeyi koyduğumuzda o zaman aslında korkuyu ortadan kaldırabiliyoruz. Peki tam bu noktada şimdi duygularımızı bilinçaltı mı yönetiyor yoksa bilinçaltımızı biz dışarıdan müdahaleyle değiştirip duygularımıza etki edebiliyor muyuz? Bir karışık mı oldu? Yo, Ama bence gayet güzel bir şey, soru. Şöyle de diyebiliriz, yani duygularımızı yönetiyor muyuz yoksa bilinçaltımız, doğru anladıysam soruyu, bilinçaltımız mı bizi yönetiyor yönetiyor? duygularımızı. Evet. Evet. Bence çok yine güzel bir soru oldu. Şöyle, bilinçaltımız aslında ta anne karnından beri kayıtlar var denebilir. Bugün bazı bilim insanları bunu söylüyor. Ama o çoğunluğun ortak görüşü, otoritelerin ortak görüşü, yani 6-7 yaşından itibaren çok net bir şekilde kayıtlar alınıyor. Birçok korkular, birçok heyecanlar ya da yetersizlik duygusu ya da cesaret, önü açılmış çocuklar ya da sen dur yapamazsın denilenler vesaire, ta o yaşlardan birçok duygumuz, yani bugünkü karakterimizi oluşturan birçok şey o günlerden temeli atılıyor. Ve bilinçaltımız hemen herkes denk gelmiştir. İşte hayatımızın %95'ini yönetiyor diyoruz ya, %5'i bilinç. Doğrusu eğer biz bilincimizle kontrolü mümkün olduğunca elimize almazsak, ki farkındalık dediğimiz budur zaten. Farkındalık dediğimiz olay budur. Yani hani hayatımızı bir bahçeye benzetirsek, bir metafor olsun, bilinçaltımız da topraksa bilincimiz bahçıvan. Şimdi hayatımdan memnun değilim. İşte çok az çiçek var, meyve ağacı var. Gerisi hep işte dikenli otlar, yabani otlar filan. Bundan memnun değilim diyelim. Toprağa, yani bilinçaltıma soruyorum. Ya sen niye bana bunları veriyorsun? Şimdi dile gelse muhtemelen diyecek ki ya Barış'cığım, sen bana üzüm ektin de ben sana diken mi verdim?
Yani sen bana vişne ektin de ben sana yabani ot mu verdim? Sen bana ne ektiysen ektiysen. dahası onu ektiğin şeyi suladıysan, yani odaklanmak, hani bir kere iki kere düşmek önemli değil ama odaklanıyorsan o zaman ne oluyor işte, ben sana buna göre sonuç veriyorum. Şöyle toparlayabiliriz. Duygular deneyimlerin son ürünüdür dedik ya abi az önce. O deneyimlerin bizim için ifade ettiği anlamı değiştirebiliriz. Yani NLP'de sıklıkla vurguladığımız bir şey var. Başarısızlık yoktur, sadece geri bildirim vardır. Yani ben daha önce kendimi başarısız olarak tanımlıyordum. Ailemin de etkisiyle, çevremin de etkisiyle örneğin. Ama şimdi bir şeyler öğreniyorum, okuyorum. Bakın dijital dünyada her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Geriye dönüyorum, diyorum ki ya bu bir başarısızlık değil. Denedim, bazı şeyleri yapmadım ya da bir şeyleri çok yaptım. Ama düzelterek devam edebilirim. Ben yüzmeyi bir kere de öğrenmedim. Evet. Su yutarken başarısızım demiyordum örneğin. İşte bisikleti az önce konuştuk. Düştük, kalktık, devam ettik. Araba kullanmak, devam ettik. Şimdi ne oluyor? %95'i nasıl yönetiyor hayatımızın? Abi seninle telefonda konuşuyorum bir taraftan emniyet kemerimi otomatik bağlıyorum. Halen sana cevap veririm. Doğru abi, orada buluşuruz. Tamam öyle yapalım Murat abi. Bir taraftan dikizleri kontrol ettim. Otomatik. Üzerine düşünmeden marşa bastım. Sinyali verdim. Parmağım da otomatik gitti. Direksiyonu da otomatik döndürdüm. İşte o %95 dediğimiz olay burası. Ama bu güzel bir şey mesela. Bir taraftan bir arkadaşımla konuşup bir taraftan seni otomatik akışta onca tutuyor. iş yapıyorum. Ama bu işte negatif yönde de bizi otomatik olarak bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya itebiliyor ama biz onu doğru yönlendirirsek, farkındalıkla yaşamaya başlarsak, örneğin diyorum ki ben çok erteleyemedim, ben çok işte korkak biriyim. Diyorum ki basit bir şey ekleyelim başına. Ben şimdiye kadar korkan biriydim. Şimdiye kadar çok erteledim. Şimdiye kadar adım atmazdım. Şimdiye kadar kendimi kısıtlardım. Şimdiye kadar değersiz hissederdim. Devamını bile getirmeye gerek yok. Artık öyle değil falan demeye gerek yok. Şimdiye kadar dediğimiz anda bir mesaj gider. Anladığım kadarıyla patron değişmek istiyor. Ve o bizi daha doğru yönlendirir. Duygular deneyimlerimizin son ürünüdür. Bunun altını çiziyorum. Ama değiştirmek elimizde. Her zaman Çünkü mümkün. patron biziz. Patron Biziz abi. Bilgisayarda girdim. Bir dosyanın ismini beğenmedim. Çok negatif bir enerjisi var. Girdim, değiştirdim. Enter'a bastım. Onun gibi. Tabii belki bu kadar basit değil. Biraz gayret istiyor ama değer. Peki hani bizi durduran korkular falan dedik ama kazananlar duygularını nasıl yönetiyorlar? Biz kazanan tarafa geçmek istiyoruz. Evet. Geçmek istiyoruz ve değer. Yakışır da hep beraber. Az önce parça parça konuştuk ama şöyle mesela ben idolüm Anthony Robbins'ten bir örnek vereyim. Gerçekten bana kendi yolculuğumda, yani bir konuşmacı olarak, bir eğitmen olarak bu yolculuğumda en çok ilham veren kişilerden biriydi. Bazı videoları vardır ki yüzlerce kez izledim desem abartmış olmam. Anthony Robbins senelerdir seminerlerinde sahneye çıkmadan önce binlerce kişinin önünde çok sevdiğim bir ritüeli var. Hatta bunu belgeseli çekilmişti. Ben sizin kurtarıcınız değilim diye. Yani onu izlemek isteyenlere de tavsiye ederim. Yıllardır her programından önce abi çok da basit bir hareketi var. Yani böyle kollarını kaldırıp indiriyor, o arada dizleri üzerinde yaylanıyor. Yani zıplar gibi. Birkaç dakika bunu yapıyor. Ve o arada enerjisini maksimum seviyeye çıkarıyor. Çünkü daha önceden bu hareketi kendinde böyle tanımlamış, böyle çapalamış. Adeta yani beynine bir işaret koymuş. Ben bu hareketi yaptığım zaman hazırım, yapabilirim, üstesinden gelebilirim, hatta en iyisini yaparım gibi bir anlam koymuş oraya. Ve birçok başarılı insanda da bunu görmek mümkün. Hatta hepsinde diyebilirim. Yani mesela Arnold Schwarzenegger şöyle diyordu. İnsanlar bana yapamazsın dediklerinde ben yapabilirim, göstereceğim diye tekrarlardım zihnimde. İnsanlar bana mümkün değil dediklerinde ben daha da motive olurdum, mümkün diye tekrarlardım. İşte Michael Jordan'a bakıyorsun. Hani çok da güzel bir sözü var kariyerinin sonlarına doğru. Bana yapamayacağımı söyle, bana artık uçamayacağımı söyle, bana eskide kaldığımı söyle. Bunu yapmanı çok istiyorum. Kendini motive edecek bir şey bulmuş. Herkes de bu çalışmak zorunda mı? Hayır, ama her birimizin mutlaka bir düğmesi vardır. Yani her birimizin, senin de benim de izleyen dostların da, yani birinin çok sevdiği bir şarkı vardır. Duyduğu anda hemen enerji yükselir. Birinin çok iyi bir motivasyon videosu vardır. Birisi yeğenini görünce çok motive oluyordur. Birisi işte çocuklarıyla, birisi koştuğu zaman, yani
Her birimiz bunu bulabiliriz. İnanın çok zor değil. Yeter ki ben neyin beni daha güçlü hissettirdiğini, neyin daha iyi hissettirdiğini ya da neyin benim için çok önemli olduğunu bir kere tanımlarsam oraya odaklandığımda birkaç saniye yetiyor abi. Yani o duygularımı en iyi seviyeye getirme noktasında. Aslında şunu hissediyorum, keşfediyorum söylediklerinden. Farkında olarak yaşamak. Hani hep hayatı farkında olmak, girişimciyi etrafına bakan, fark eden, keşfeden diyoruz. Bir keşif halinde farkında olarak. Geçen seyrettiğim bir podcast'te sabah kendinde olmak haliyle alakalı. Yataktan kalktığında ilk yere basan ayağının parçasını hissediyor musun diyor. Evet. Yani Çok. hangi ayağın yere basıyor'nun ötesinde önce ayağın tabanında neresi yere değdi. Evet. Sonra öteki. Çünkü bunların hiçbirinin farkında değiliz. Farkında Evet. olmadığımız şey o toprak ana gibi. Farkında olmadan bir şeyleri büyütüyor içerisinde. Evet. Ama fark etmeye başladığınızda çok enteresandır. Hani beni anekdot olarak kalsın burada. Ben süper abi. Spordayız. Ben yürüyüş yapıyorum. Yani koşuyorum. Bir ayağımı sağ ayağımı sağa doğru basıyorum. Şöyle. Bakın dikkat edin dostlar. Yürürken ayaklarınız yan yana mı gidiyor? Birini böyle birini böyle mi basıyorsunuz? Bu doğal, böyle doğmadık. Bunlar zaman içinde kaslarımızı kullandığımız için bu ayak böyle basmaya başlıyor. O da Ve bir ben böyle alışkanlık. basıyorum. Evet. Ama uzun yürüyüşlerde dön diyorum, adımlarına bak. Bunu böyle değil, bu tarafa doğru. Bu bacak üstüne atmaktan tut, ayağını altında kıvırmaya kadar. Çok basit. Evet. Yani fark etmek lazım. Evet. Kesinlikle. Peki şöyle bir şey tavsiye eder misin? Araya bunu ilave edeyim. Bizi genellikle yönlendiren zihin korkular üzerine o geçmiş kayıtlar. Korkularımızı yazarak çalışmayı tavsiye eder misin bize? Abi gerçekten şahane bir soru oldu. Sen sormadan önce diyordum ki acaba bunu Nasıl tekrardan bağlayacağız? araya az önce çünkü korkularla ilgili sorduğunda unutmuştum. Orada benim aklıma geldi de Evet. yani o kadar güzel akışkan geçti ki Evet. ama bunu atlamak istemedim. Çünkü Çok iyi. bilinçli olmak, farkına varmak bu kadar önemliyse asıl farkında olmamız gereken şey bizim korkularımız ne? Geçmiş kayıtlarımızı dökebilirsek belki şey yapabiliriz. Hani böyle bir yöntem, senin tavsiye edeceğin şey ne olabilir? Ben de hep danışanlarıma ya da yaptığım eğitimlerde insanlara lütfen yazılı çalışın dedim. Çünkü hakikaten çok etkilidir. Adeta tabiri caizse büyülüdür. Yani ve özellikle korkularla ilgili ilk yaptığım şey kendi adıma da başkalarına da en kötü ne olur? Son derece basit ama çok dolu bir soru. Yani bir türlü harekete geçmeyeyim ya en kötü ne olabilir? Ama burada bence çok önemli bir nokta. Kalem kendi kendine hareket etsin. Kalemle kalbimiz arasında bir bağ kurulur. Şurayla değil. Burayla cevap vermeye kalkarsak sorunu çözemeyiz. Çünkü burası zaten rasyonel akıl ya. Hani yine kendi mantığına göre bir cevap, ya işte yaparsan kötü olur, para kaybedersin, rezil olursun, onlar seninle dalga geçer, başarısız olursun, bir sürü şey. Ama buradan bir gelsin o cevap. Yani kalem kendi kendine en kötü ne olur? En kötü istediğim sonucu alamam. Peki o zaman ne olur? Öğrenmiş olurum. Peki öğrendiğinin üzerine koyarak devam edebilir misin? Evet. O zaman ne olur? Yeni bir şeyler, yeni bir seviye. Hani Nelson Mandela diyordu ya, asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim. Yani gerçekten dünyanın neresinde olursa olsun bütün kazananlarda bu var abi. İşte Singapurlu olsun, Avusturyalı olsun, Türk olsun, Macar olsun, ne olursa olsun. Hepsinin zihninde benzer bir şey var. Öğreniyorum, daha iyi olacağım. Süper. Yazmak zaten kendini yeniden yazmak için buradayız. Kesinlikle. Kırılma noktasının esprisi bu. Kesinlikle. Son olarak şunu sormak istiyorum. Çok kolay değil. Hani duygular, bilinçaltı, zihin, geçmiş kodlar. Duygu seni ele geçirmeye başladığı an onu dönüştürmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Birçok farklı yöntemle yapılabilir bu. Nefes kontrolüyle mümkün örneğin. Yani iyi bir nefes egzersiziyle çok hızlı değişebilir. Çünkü orada da yine bir mesaj var. Mesela derin burnumdan diyafram nefesini aldım. Diyafram 4 saniye. karnımızı burayı hemen şişiriyor. Evet.
Aldım burnumdan, doldurdum. Ortalama bir 4 saniye tuttum. Sonra yavaş yavaş yine burnumdan 3 ya da 4 parçada bıraktım. Tabii birçok nefes egzersizi var. Her birine faydası ayrı. Benim sıklıkla kullandığım yöntem. Hemen bu mesaj ne? Ben sakin olduğumda derin nefes alabilirim. Ben kendimden emin olduğumda derin nefes alabilirim. Aksi halde ne olur? İşte heyecan ya da korku anında daha sık alıp veririz. O da bir mesaj gönderir ve buna göre bir işte kortizol ve benzeri salgılanır. Ama burada aldım, az bir tuttum, yavaş yavaş bırakmaya başladım. Bunu 2-3 kere tekrarladığım anda hemen o nörotransmitterleri dengeleyebilirim. Onun dışında çok sevdiğim bir anı, çok sevdiğim bir insan, beni gerçekten mutlu eden bir görüntü. Bu çocuğumuz olabilir, bu çok sevdiğimiz bir dostumuz olabilir, bu yeğenimiz olabilir, harika bir anı olabilir. Hiç fark etmez. Ama bugünden planlı olarak onu yerleştireceğiz oraya. O görüntüyü adeta bir anı bile olsa onu adeta bir tablo gibi bir resim haline getireceğiz ve onu düşündüğümüz anda, birkaç saniye odaklandığımız anda ne yapacağız? Tekrardan o duyguları çağıracağız. Çünkü negatifte nasıl ki üretiliyorsa pozitifte de üretilir. Aynı şekilde tekrar ettiğimizde bize iyi gelen hareketler olabilir. Mesela yine milli gururumuz metagazoz. Bugüne kadar çok kez eğitimlerimde ondan örnek verdim. Özellikle de 2020 yılında Tokyo'da olsa gerek o ilk olimpiyat altın madalyası aldığında son maçının son atışlarını ben defalarca geriye sardırdım abi. Çünkü bilsem de görmek istediğim bir şey vardı. Şimdi rakibi atışları bitirmiş. Son atış Mete'de. Yani attı ya gümüş madalya ya altın madalya. Şimdi biz bireysel bir sporcunun gelebileceği daha üst bir nokta yok olimpiyattan sonra. Yani bir tık heyecanlansa insani değil mi yani bu çocuk? Ya birazcık böyle bir tereddüt görsem. Emindim olmadığını ama tekrar başa sardım. Yani Mete'nin öyle bir duruşu var ki gözleri, tırnaklarına kadar böyle işte kollarına her şeyle diyor ki ben birazdan bu atışı yapacağım ve altın madalya. Peki nasıl geliyor oraya? Çünkü bir nefesini çok iyi kontrol ediyor. İki kendi meşhur bir hareketi var şöyle çapa attığı bir hareketi var. Yani beynine bir işaret koymuştu önce. Üçüncüsü gerçekten yapmak istediği bir şey için binlerce kez tekrar etmiş ve bilinçaltıyla bedeni artık senkronize. Yani salise bile şaşmıyor. Birbirine uyumlu. Neden bu kadar emin? Çünkü bilinçaltına göre daha önce bunu binlerce kez yapmış. Şu an sadece tekrar. İşte dolayısıyla her birimiz aslında kendimizi hani buraya çok uyacak mı bilmiyorum ama Japonların işte susadığın zaman kuyu kazmak için geçtir gibi bir sözü var ama var ya başka bir söz vardı aklıma gelmedi ama hani zorlanmadan önce çok böyle aşmakta zorlanacağımız bir durumla karşı karşıya kalmadan önce kendimize o yatırımı yaparsak bazı şeyleri bazı dosyaların isimlerini net koyarsak sonradan ihtiyacımız olduğu anda çok kolay bir şekilde o duyguya geçmemiz de mümkün olur. Müthiş. Yani patron sen olacaksın. Kesinlikle. Zihinle bilinci bir senkron hale getirip o bilinçaltıyla bilinci senkron hale getirdiğinde aslında gerçek anlamda huzur ve keyifle akışta olduğun bir dönem başlamış oluyor. Kesinlikle. Bunun arkasında da çok alın teri ve emek gerekiyor, pratik gerekiyor ki o bilinçaltı desin ki zaten yapıyor yani zaten oluyor. Evet. Peki harika bir sohbetti. Yani benim için de öyleydi. Kırılma Noktası'nın ilk programı dostlar. Sürçülisan ettiysek affola. İlk konuğumuz sevgili Barış Ege'ydi. Konumu şu alışkanlıkla bitirmek istiyorum. Son olarak eklemek istediğim hani böyle hap bilgi olarak bizi dinleyenlere, girişimcilere, o kırılma noktasını yaşamak isteyenlere vermek istediğin son mesajın ne olur? Onun üzerine bitirelim. Eyvallah abi. Benim için de çok keyifliydi bu arada. Harika bir sohbet oldu. İnanın bana herkes yapabilir. Şu an ne durumda olursanız olun, ne yaşamış olursanız olun. Yeter ki isteyin. Kübra Korkut diye birinin hikayesini dinledim bugün hızlı trende Ankara'dan İstanbul'a gelirken. İlk kez duydum ismini. Beni bağışlasın eğer bir gün izlerse.
ama çok saygı duydum. 4 yaşındayken bir elektrik kazası geçiriyor abi. Bir kolunu 2 bacağını kaybediyor ama bugün masa tenisinde ülkemize defalarca altın madalya kazandırmış. Aynı zamanda bir anne. Şimdi bir düşünün. Bir kolunuz, 2 bacağınız yok. Anne baba yok. Yetimhanelerde büyümüşsünüz ama böyle de bir başarı. Zirve noktada. Yani insan içeriden yakacak bir ateş bulursa onu durduracak bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kırılma noktasında kendini yeniden yazmak için sevgili Barış Ege ile birlikteydik. Eyvallah. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak üzere. Ağzına sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.